Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Bugün kimseyi dinlemeyeceğiz. Bugün Misa'nın belgeselini izleyeceğiz. Biliyorsunuz Ohrange'in hazırlamış olduğu belgesel videolarını izlemiştik. Saiki, Akane ve Kanami'yi bitirdik. Sıra Misa'da ve geriye 3 tane Miku belgeseli kalacak. Böyle bir belgeseli hazırladığı için Ohrange'e de teşekkür edelim tekrar. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım Misa'nın hayatı nasılmış hep birlikte görelim. Misa. Welcome to Okayama Prefecture, located west of Hyogo Prefecture. Okayama is known for its beautiful landscapes, is associated with the legend of Momotaro, and is a major producer of white peaches and grapes. On October 15th, Misa was born in this prefecture. Aa! Misa'nın küçüklüğü. Temsili olduğunu düşünmüyorum. Misa'nın küçüklüğü bu. Çok belli. Değil mi? Also known as the Land of Sunshine, thanks to its mild climate with very little rainfall. According to her mother, Misa was easy to raise, as she was good at keeping herself occupied. Hmm. Although she was an energetic child, she always avoided dangerous situations and behaved in a mature way. She loved music and the arts in general, but hated studying. When she entered junior high school, Misa changed significantly. Due to her parents' circumstances, she had to move to Tokyo. Tokyo'ya taşınmak zorunda kaldı. Burada değişik okuyamadan gelen o neşeli çocuk daha çok içine kapanık bir şey. Evet ya. Az önce annenin söylediği yetiştirmesi kolay bir çocuktu. Çok enerjikti diyor ama Tokyo'ya taşınmak zorunda kalmışlar ve bu değişiklik onu içine kapanık bir hale getirmiş. Şu anki içine kapanıklığı da devam ediyor gibi düşünüyorum ama kameralar karşısında öyle olabilir. Tam emin A olamadım. change that quietly transformed her, turning the once spirited child from Okayama into a much more reserved version of herself. Misa struggled to adjust to life in the big city and found it difficult to connect with other kids her age. Hımm. Afraid of being mocked for her accent, Misa withdrew into herself, becoming increasingly İşte bu konuyu hiç sevmiyorum ya. Aksanı yüzünden, alay konusu olmuş. Eee, olmaktan korkmuş daha doğrusu ve içine kapanarak dahaca sessizleşmiş. Bu, akran zorbalığı ya da, işte, insanların bu şekilde fiziksel ya da, ruhsal durumlarıyla dalga geçilmesini hiç sevmiyorum. quiet. Like Konami and Akane, music has been a part of Misa's life since Evet. childhood. She began Japonyalı playing the piano çocuklar around the age of 4. In elementary school, müziğin she joined the içerisinde marching doğuyor. band and played the alto horn until graduation. A! She wanted to join a symphonic band in junior high school, but since there wasn't one available, she chose the Japanese Tea Ceremony Club instead. Müsait bir orkestra olmadığı için tatlılara ve matcha çayına olan sevgisinin de etkisiyle Japon çay seremonisi kulübünü seçmiş. Drawn by her love for sweets and Bir saniye. Ne çay mı bu? Değişik. matcha. Unfortunately, Misa left the club in her second year, realizing İlginç. it didn't quite suit her. In her third year, she finally found a symphonic band and spent burada. a year playing the trumpet. Even though she had learned to play many instruments, she continued studying piano for a few more Piyano da years. çalmış. Since her junior high school years, Misa has had a goal of forming a band and performing with other musicians. Her mother suggested she try the guitar after one of her friends taught Misa how to play acoustic guitar. Misa's musical taste was greatly influenced by her mother, who listened to artists Beatles. like Jimi Hendrix, the Beatles, The Who, and the Rolling Stones, to name a few. Once she entered senior high school, Misa bought a Fender Squier Telecaster and joined the music club as a guitarist and vocalist. It was a band formed by friends making covers of existing songs. But with too little time to rehearse and no original material, the cover band quickly fell apart, and Misa found herself back at square one. Evet, ancak diyor prova için çok az zaman olması ve orijinal şarkılarının olmaması nedeniyle cover grubu hızla dağıldı. Büyük bir problem çünkü o. Evet, kendi şarkıları yok. Misa kendini başa dönmüş, devam etmenin bir yolunu ararken Searching bulacak. for a way to continue. Vazgeçmemiş. Evet, gitardan basa harika bir keskin geçiş yapmış bence. By chance, a senior student, 2 years older, asked Misa if she would join his band as a bassist.
At the time, Misa was focused on learning guitar and had even thought about trying drums someday. Davul çalmayı bile But düşünmüş. Bir dakika. Belgesel videolarında izliyorduk ya işte çalıyor falan diyordum. Var altyapısı varmış. O yüzden çalabiliyormuş. Mesela Akane'de bas gitarda demiştim ya. Bak bas gitar. Demek ki o da gitar çaldı zamanında. playing Çok bass ilginç. had never crossed her mind, which is exactly why she agreed to join the band called Prototype, a four-member band with a sound reminiscent of Western rock acts like the Smashing Pumpkins, making it a perfect fit for Misa's musical taste. She now had to learn bass, so she started by borrowing one, giving it a try, and eventually buying a Squier P bass. At the end of her high school years, Misa had to choose where to continue her studies. 高校卒業後、どこの学校に行こうかなって、大学か専門学校で迷っていたら、お母さんが友達を作るためになんか大学行かなくてもいいって。その時、専門学校に行く良さをお母さんが説明してくれて、大学に行かずに専門学校を選んで、しかもベースコースは選ばないで、最初は Ses PA のコー mühendisliği スを選んだん kursunu ですよ。 seçtim. Harika. でも途中から、やっぱりステージでベースを弾きたい、プロとしてできるようになりたいと思って、ベースコースに転校して、そこから意識が変わっていきました。それまでベースはほぼ独学でやっていたんで、まずはみんなに追いつくのに必死。専門学校1年目に経験している人たちは、やっぱり上手になっているから。 Bakın. Evet. Kritik nokta. 2 yıl diyor bas gitar öğrenenler elbette daha iyiydi. Bu yüzden onlara yetişmek gerçekten zordu. Şimdiki halini düşünün bir de. それに追いつくのが Muazzam. とにかく大変で、みんなと同じレベルで弾けるようになってきたあたりから、プロになることをすごく意識し始めて、このままもっと上手くなって、お仕事にできたらとは思っていました。でもやっぱ İyi り ki de öyle 自分の düşünmüşsün. 中で止めてたんですよね。プロのミュージシャンにはなれない可能性の方が高いと思い込んでて、だから PA とかライブハウスとか音楽に関わる仕事を続けていきたいなと思って PA コースを選んでたんですけど。 In Harika. 2010, she enrolled in the Tokyo School of Music, where she first studied music production before switching to the bass course. Even though she was a year behind Akane, it's likely that Misa met her while wandering between classes, but their friendship would take shape later on. In 2011, while she was still at the Tokyo School of Music and playing with Prototype, Misa joined Hertist, a six-member band formed with other students from the same school. They performed a few times before disbanding a year later, but some of their live recordings can still be found on YouTube. Buna bakalım olur mu? Canlı kayıtları hala bulunabilirmiş YouTube'da. Artist dediği grup sanırım. Üçlünün son çalışması olan. In 2012, Misa and Akane appeared in the promotional video for Yaruki Switch, a song by singer and actress Becky. During their first meetings for this video shoot is when they truly connected. The two quickly became friends since they went to the same school. Akane yine dayanamamış, ilk yemeye başlamış. İkisi aynı okula gittikleri ve sınıfları arasında sadece 1 yıl fark olduğu için kısa sürede Just arkadaş a year oldular. apart in their classes. At that time, Konami and Akane were already friends, working together on Konami's demo. Evet, o zamanlar Konami ve Akane zaten arkadaştılar ve Konami'nin demosu üzerinde birlikte çalışıyorlardı. Meanwhile, Misa continued to grow as a bassist by playing with Prototype. The band recorded at least 2 mini-albums, the second titled Sign of Rain, and performed regularly, mostly in Shimokitazawa and nearby areas. They Wow. sold their albums directly by hand at live shows and even recorded their own performances. But on May 30th, 2013, Prototype announced via X that they would disband in July of the same year. Just a day earlier, on May 29th, Platinum Passport had posted an audition notice for a new rock band called Bandmade. The post stated that applicants should be able Evet, bu Bandmade'in daha önceki videolarda sormuştum ya şey mi diye. Logosu böyle miydi diye. Evet böyleymiş bu arada. O zamanlar öyleymiş. Ve ona başvurmuş. Ne diyor? İlanda başvuranların şarkı söyleyebilmeleri veya gitar, bas, davul veya klavye çalabilmeleri, 15 ila 24 yaş arasında olmaları ve hizmetçi kıyafetleriyle performans sergilemeleri gerektiği belirtilmiş. Misa bilerek girmiş hizmetçi kıyafetini. Diğerleri bilmiyordu. Konami onlara to söylememişti. sing or play guitar, bass, drums, or keyboard, be between 15 and 24 years old, and perform in maid outfits. クルッポから誰かいないって言われて叩ける子いるよっていうので母ちゃんに、はい、私がカナミから話を、はい、もらってでベースもいない
ってなってたので、その時私専門学校、音楽の専門学校行ってたんですけど、で一緒の学校だったベースのミサを誘って Harika. 専門学校を卒業してしばらく経った頃に Müzik 先 okulundan 輩と mezun やってい olduktan たバン kısa ド bir が süre 解散したん sonra ですけ lise ど、解散が決まった時にちょうど茜から電話が来たんですよ。茜とは専門を卒業してからアーティストの現場を通して知り合って、プライベートでも2人で遊んでたりしてたんです。で、茜から電話がかかってきたので、どうしたのと聞いたら、いや、その頃はまだ茜さんって呼んでた時期か。茜さんどうしたんですかと聞いたら、メイド服を着て見た目とは真逆の音楽をやるロックバンドに誘われていて、 Evet, zıtlık kapma burada dediğim gibi yine diyor ki hizmetçi kostümleri giyip görünüşümüzün tam tersi müzikler çalacağımız bir rock grubuna katılmaya davet edildim. Söylüyoruz ya hep görüntüyle yaptıkları işin arasındaki şeyden. 私はやろうと思ってる Farktan んだけど、 bahsediyoruz ya. ミサもどうって。話の内容も整理したかったし、何よりその電話を受けたのが居酒屋でがっつり酔っ払っている時だったので、ちょっと一晩考えさせてくださいと答えて、一旦保留にさせてもらいました。 Akane later confessed that when she invited Misa to join her for the audition, she had no idea that Misa's band had announced their disbandment. But this bold move paid off, because on June 5th, Misa revealed that she had been very nervous about going to an audition. In the following days, messages appeared on X congratulating Konami, confirming that together with Akane and Konami, Misa had joined Bandmate. Wow. Influencer. Bunu da dinlemedik. Henüz dinlemedik. Ve burada da atışma var. Hate. Ve birkaç şarkıda olduğu gibi. Mükemmel çalıyor ya. Ninja modu açılmış. Wow. Wow. Sıradaki Bandmate şarkımız ne olacak? Wow. Mükemmel bir atışma. Ah. Akane yine bildiğimiz Akane. Kocaman gülücükle. On July iyi 3rd, çalıyor ya. Prototype performed their final concert at Shimo Kitazawa Era, marking the end of Misa's first band. Without Prototype, Misa might never have become a bassist. She could have ended up working Evet. Prototipi olmasaydı diyor. Misa belki de asla bas gitarı da olmazdı. Sahnede parlamak yerine ses mühendisi olarak çalışmaya devam as a edebilirdi sound diyor. engineer instead of shining on Nereden stage. nereye değil mi? Bağlantıya bakın. İşte bu. Benim şarkım. Arabaya bindiğin zaman otomatik çalıyor bu şarkı. Bu Shadow Maker Without Holding Back. Sonra It's not very common for a rock Bandmate band to give olanlar. much attention to the bassist. But with Bandmate, Misa has been in the spotlight from the very beginning. Evet. Harika çalıyor ya. Pardon. Bunu dinlemiştik. 海外からのね人気はすごいですもんね。一番ですうんね。ミサミサってすごいコールが起きるぐらい、起きるぐらいミサちゃんの人気ですもんね。黒髪ロングで。そう。 Misa quickly became a fan favorite. Her skill and stage presence stood out right away, whether she was performing live or recording in the studio. One thing Bandmate does Kesinlikle especially çok iyi well is performans. shining a light on each Sahne musician. performansları. During their shows, Her the others birinin ayrı often ayrı step back özellikleri var. into the shadows, letting one member take the spotlight. It's a simple move, Evet. but it makes a big difference, drawing the audience's attention to the parts that truly define each song. Misa truly knows how to stand out and put on a show, whether she's performing during an intro
Gerçekten öyle. Şov çok iyi biliyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Grubun hepsinin kendi çapında şeyi var tabii ki. Bir yeri var, ağırlığı var. Ama en cool'u grubun bence Misa. Çok cool, çok karizmatik duruyor. Evet. Şimdi bir de Kanami girecek orada. Call and Response konusunu başlatacaklar. Evet. Harika. Harika. Wow. Muazzam bir güzellik. Or going head to head with Konami on stage. Ve Kanami geldi, evet. Bunu çok yapıyor bu arada. Lise çalarken yanına gelip bu şekilde. Aa. Gördünüz mü? Kanami'nin yüzüne bakın lütfen. Mincho mod açılmış. Çok iyi. Aa. Wow. On December 1st, 2023, Bandmate announced that Misa would 1 Aralık 2023'te Bandmate Misa'nın Black Smoker gitarından kendi imzalı bas gitarına sahip olacağını ve bunun 2024 baharında piyasaya sürüleceğini be getting duyurmuş. her own signature bass from Harika. Black Smoker Guitars, set for release in spring 2024. As of the end of 2024, all the members, except Psyche, have their own signature instruments. Aslında Psyche'nin de şey olabilir. Bir tane klavye firması onun için bir klavye üretebilir. Sonuçta harika çalıyor. Miku with Semitis, Ve sonradan öğrenmesine Kanami rağmen. with PRS, Akane with Winston, and Misa with Black Smoker. Forbidden Tale. Mesela bunu da dinlemedik. Dinlemedik bunu. Belki Influencer'dan sonra da bunu dinleriz. Over the years, the members of Bandmate have become the closest of friends. Even though they are now inseparable, it wasn't always that way for Misa. 実は一度バンドメイドを辞めようと思ったことがあるんです。1回目か2回目のワンマンの時かな。 Aslında bir keresinde Bandmate'den ayrılmayı düşündüğüm bir an oldu. Bu birinci veya ikinci tek kişilik gösteriden önceydi 自分 diyor. が本当に好きな音楽と Gerçekten その当時バン sevdiğim ドメイドで müzikte Bandmate'in o dönemde çaldığı müzik arasında hafif bir fark olduğunu やってい hissettim. た音楽との間 İyi に ki ギャップを ayrılmamışsın 感 ya. じてしまったんですよ。プライベートでは好きな音楽しか聴かないから、こういう音楽をやりたいのにっていう欲求が高まっていた時期だったんだと思います。それにバンドを2、3個掛け持ちしながらバンドをやっていて、フィジカル的にもメンタル的にも疲れてしまったんですね。結果、 Evet. 本当に好きな音楽がやれるバンドを自分で組んだらもっといい状態になるのかなと思い始めてしまって、 すごく悩んで当時のマネージャーに相談したら、とりあえず今度のワンマンでステージからの景色を見てから決めないと提案されたんです。で、実際にステージに Bir saniye şurayı kaçırdım. Çok özür dilerim. Ne diyor? Bana şimdilik bir sonraki tek kişilik gösteride sahneden manzaraya iyice bakın ve ondan sonra karar verin denildi demiş. で
実際にステージに立ってみたらすごい景色で、 Mesajımız- ご主人様やお嬢様の表情とか曲に対する反応にすごく感動したし、お給仕もすごく楽しめたんです。そして何よりそんな景色を見たことで、このバンドはもっと上に行けるって思えた。だから続けようと思ったんです。 After a İyi period of yapmışsın. İyi uncertainty, ki ayrılmamışsın. Misa chose to continue the bandmate journey alongside her bandmates. As the years went by, she grew increasingly comfortable, both within the group and on stage, even influencing the evolution of her own stage outfits. Her creative voice also became stronger, with Konami involving her more deeply in the songwriting process since the release of World Domination in 2018. During the production of Unseen World, Misa took charge of Unseen World albümünün yapım aşamasında Misa davul ve bas programlamasını üstlendi ve hatta No God Tanrı şarkısının bas solosunu kendisi programming the yazmış. drums and bass, and even wrote the bass solo for Bunu No da God. dinlemedik bu arada. Bunu da dinlemedik, evet. Çok şarkı var dinlemediğimiz. Hem Bandmate'de hem No Vice'da daha bir sürü Misa şarkı has var proved diyeceğimiz. many times that she is a fast worker and is really talented when it comes to writing bass lines. しんどい正直しんどい軽く見せたらベース一人でルルルルルルルルルルルルルルルそれはないもう一人のソロってどうしようブラックフロアリが結構きついみたいもうドラマ始まりがね続きすぎてちょっとライスの前にミサちゃんが軽く一人でベース弾いてもらってミサちゃん一人目立ちがないのよ。トマトもいるよ。ソロもあるしなんていうの。人流れ今までだと多分1回やったかなぐらいなんですけど、今回はみんな一人一人目立つポイントがあって、私もフリーソロで今回やらせてもらいます。頑張ります。Sadece bas gitarı dinlediğinizde daha fazla hissediyorsunuz. Daha derin hissediyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Kulak alıştıktan sonra müzik arasında bile çok net bir şekilde bunu aynı bu şekilde duyabiliyorsunuz. Yani en azından ben duyuyorum. Even though Konami is the one writing and arranging the songs, Misa also likes to send her recordings to someone else. ミサさんが新曲のプリプロでベースラインを作って入れると、まず佐伯さんにデータを送るんだっていう話があって、すぐ送る。 Önce Saiki'ye gönderiyormuş yazdığı şeyleri. どうかな。 Neden öyle yapıyor acaba? なんでですか？もともと褒められることがすごく好きなので、とにかく褒められたいというか、最近に褒められたくて送ってます。 Övgü 佐 almayı 伯さん çok は褒め seviyormuş. てくれるんですかすごく褒めてくれます。 ？5人の中で一番褒めてくれるんですか？そうかも。どうだろう。なんか褒め方が違う。かなみはいつもかっ Evet, Kanami beni hep çok havalı olarak, çok havalı diyerek övüyor. Ama Saiki beni çeşitli şekillerde. O yüzden ona こいいで gönderiyormuş. すみたいな感じで褒めてくれるんですけど、最近はもういろん Bu な arada Kanami de beni aynı benim gibi çok cool, hani havalı. Dedim ya, o da öyle 褒め buluyormuş. 方してくれる。いや、普通だったらかなみさんのところに一番先に送りそうなものじゃないですか。かなみにはもちろん同時に送るんです。かなみにベースできたよってベースのデータだけ送って、最近には全体のデモで、しかもベースがちょっと聞こえやすいようにミックスして送るっていう。 Ma つまり再起用にって、最近用に。それってシンガーにとって歌いやす Saiki'nin elindeki arşivi düşünebiliyor musunuz? Misa arşivini. Çok iyi. いラインかどうかが気になるってことなんですよね。そう、確認もあるんです。もちろん。ここ、もうちょっと遊んでほしいって言われたりしたら直したり。一応その確認もあって送るんですけど、もうそれも言わない時期もあって、ただただ最近に褒められるために送ってる時もあって、それがすごい元気に。 Diyor ki onların onayını almak için gönderiyorum ama bazen de övgü almak için hiçbir şey söylemeden gönderiyorum demiş. Bu benim enerji kaynağım.
Bu da içki içmekten daha çok keyif almamı な sağlıyor る demiş. 源みたいな。お酒美味しいなってなる。 Evet. Bu şarkısında mıydı? Evet, bu şarkısı benim onların dinlediğim ikinci şarkısıydı galiba. Yine bir atışma vardı. Evet, Yalnız suikastçı. Since the formation of Bandmate, Misa has always performed barefoot, except in some music videos or outdoor concerts, or when it's a particularly Ah, size bahsettiğim şey bu. Bunu da dinleyeceğiz bu arada. Hani demiştim ya rüzgarlı bir hava. Sanırım orası yanlış hatırlamıyorsam. Yine dikkat edelim şimdi açtığımda. Rüzgarlı bir hava hani çok zor şartlarda söylüyorlar dediğim video buydu benim. hot day. In a 2014 post, she explained that she doesn't like wearing heels because they hurt her feet, so she decided to go barefoot instead. It also allows her to feel the music more deeply when she's on stage. Misa's stage outfit has evolved a lot over the years. Although she wore the same maid outfit as the other members in the music video for Thrill, we can see her in a completely different outfit in Don't Let Me Down, released a year later. Misa never hid her discomfort with the maid costume, so the staff did their best to help her feel more comfortable on stage. Bakın bu çok güzel bir şey. Misa hizmetçi kostümüyle ilgili rahatsızlığını hiçbir zaman gizlemedi. Rahatsız olduğunu söylemiş sürekli. Bu yüzden ekip diyor onun sahnede daha rahat hissetmesi için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. In Mükemmel bir şey. 2025, the members unveiled new outfits, and Misa's new look was a perfect fit. Over time, Misa has become quite shy when she's not with her friends, but she found a way to overcome her shyness through alcohol. Bak bunu da bilmiyordum. Diyor ki zamanla Misa arkadaşlarıyla birlikte olmadığı zamanlarda çok utangaç biri haline geldi. Ancak alkol seviyesinde utangaçlığının üstesinden gelmenin bir yolunu buldu. Alkol sayesinde. Diyoruz ya neden hep içiyor, nasıl çalıyor falan. Evet bu da bir sebepmiş bence. She once confessed in Daha an rahat interview that she hissediyor drinks kendini. before OQGs to calm her nerves and avoid getting too anxious on stage. However, when she drinks too much, endişesini yok she ediyor. becomes completely unable to play, something that had already caused problems with her previous band. Bir dakika ancak çok fazla alkol aldığında az önceki söylediğim benim tamamen müzik yapamaz hale geliyor. Bu durum daha önceki grubuyla da sorunlara yol açmış. With Bandmate, Misa often drinks during MCs, taking sips from the bottle she keeps on top of her amp throughout every show. She even shared her whiskey with a fan during their 2019 concert at the Mercury Lounge in New Birisiyle York City. paylaşmış. Evet bunu Misa yorumlarda can bir also be söylemiştik. seen drinking in the music video for Don't You Tell Me. But she's not the only member who enjoys drinking, though each of them has a very different reaction to alcohol. みんちゃちゃんはねお酒そんな強くないからどっちかっていうとすぐ寝ちゃう子ね。Evet. 眠くなっちゃう Bana 子 uyumayı ね。 sever. 眠くなっちゃうからみんなが一番ピークで楽しい時を知らないことが多い。あーちゃんはあんまりねお酒飲まない子ねそう。私もお酒飲んじゃうともうすぐ潰れるから、うん楽しめないの、うん速攻寝るから、さいちゃんはねビールをずっと飲むタイプだ子ね。ね。うんうん。焼酎ビール麦、レモンサワーとか、ああそっかでもさ麦焼酎だね、それにこの間面白かった子酔っ払い2人から急に電話がちょっとかかってきてあれでしょ私のストーリーズにそう酔っ払った写真とか上げてた上がってたやつに夜10時半ぐらいに急にさいちゃんから「小バト助けて!」って言うここどこかわかんないってずっと言われてミサちゃんは夜の9時ぐらいから記憶がなくて、さいちゃんがHafızasını 10時ぐらいから記 kaybetmiş 憶がなく1時て、間後からねそうじゃあもうだからその電話した10時半ぐらいはもう知らない知らない一番面白かったのが携帯で私に「ここはどこですか?」っていうのEn komik yanı ise diyor alkollüyken şey göndermiş. Neredeyim diye bir mesaj göndermiş. Ben nereden bilebilirim ki? Çok iyi わ ya. かりませんぽってちょっとご自分の携帯の GPS で見てい GPS ただけますか bakmasını ぽって söylediğinde 言 ne ったら GPS mi var yani? GPS ってあるの電子人みたいになってるだって多分その時携帯の使い方さえも分かんないからinsan gibiydi. 小バトだけの時小バトが一番飲まなきゃいけない時は酔っ払うぽ絶対にでも本当はマジでゾンビみたいうんゾンビみたいなリンクやばそうねトイレから出ないそう違うのもうそれはね限度を超えてた半分寝てるからぽすごいね寝ながらでもすげえ歩くのそう寝ちゃいけないっていう自制心があるんだけどもう半分のは
寝てるから寝ながら歩いてるからもうゾンビみたいになるんだぽね小鳩はどれだけ飲んだらゾンビになるの？どのくらいだっぽね小鳩はねどうでしょ日本酒だったら何合飲んでたかな。あでも一番ねそうね酔っ払ってた時は8合ぐらいは飲んでたかもしれないぽね Akane is not the only member goofing around and making everyone laugh. Misa could appear to be very serious and focused when she's on stage, but when she starts to feel comfortable, she is warm and never misses the opportunity to make you laugh. She likes to make funny faces or play with the camera. When the members get together, it's always guaranteed to be a lot of fun. Kesinlikle. Üyeler bir araya geldiğinde her zaman çok eğlenceli olacağını garantidir diyor. Evet çünkü onların sahnede görmeyi çok defa işte keşke öyle bir sen de görebilsen dediğiniz durum oldu. Sahnelerinin çok iyi olduğunu sizin mesajlarınızdan anladım zaten. Dışarıdan da belli oluyor zaten. Alışılmadık bir yol her ne kadar. Even though she always knew she wanted to work in the music industry, Misa's path to the bass began with the most unexpected turn of events. She started out as a vocalist and guitarist for a short time until Kısa bir süre vokalist ve gitarist olarak başladı ta ki üst sınıftaki bir arkadaşının onu kendi grubuna bas gitar çalmaya davet a edene senior kadar. classmate invited her to play Vokal bass ve in his gitar. band. She Gitarı didn't duydum know da it then, vokali but that bilmiyordum. single decision would change everything. From that moment on, Misa never let go of her bass. She worked tirelessly to improve, even changing her course at school to move closer to her dream of Wow. becoming a professional Okulda musician. bölümünü de değiştirmiş. And thanks to Profesyonel Akane's müzisyen bold olmuş. invitation, Misa joined Bandmate and persevered through an early period of uncertainty, performing songs far from the music she was used to. Over time, her confidence grew. Misa became more involved in the band's creative process, writing her own bass lines and programming drums and bass tracks. On stage, she has a rare ability to capture both the eyes and the ears of the Kesinlikle audience. öyle. Nadir bir Her yeteneğe sahip. performances are powerful, yet effortless. And when she takes a sip from her bottle on stage, it's her way of freeing herself to play with complete honesty. Doğru. Misa is a mix of shyness and joy, someone who shines quietly and always looks out for her bandmates. Bandmate has come a long way. From a Kesinlikle. small gimmick band struggling to find an audience, to a world-renowned hard rock act performing Kesinlikle. Küçük, gösteri amaçlı bir grup olmaktan, dinleyiciyi bulmakta zorlanan bir grup olmaktan, küçücük bir grup olmaktan, dünya çapında büyük mekanlarda ve festivallerde sahne alan dünyaca ünlü bir hard rock grubuna dönüştü. in major venues and festivals around the globe. Kesinlikle. But this is only the beginning for Bandmate and for Misa, who still carries big dreams for the future of her band. 大きなステージに限らずフェスやライブハウスにどんどん出て自分の成長をしたいし Daha ne kadar geliştireceksin みんなでいっ kendini? ぱいいろんな思い出を作っていきたいなってこれからもこの5人で頑張っていきたいですおばあちゃんになるまで Büyük anne olana kadar. Büyük anne olana kadar geliştireceğim kendimi diyor. Evet. Yine bir konser bitişi. Harika bir belgesel izledik yine. Ohrange'ye yine teşekkür ediyorum buradan. Misa'yı da böylece Misa'nın müzikal yolculuğunda dikkat ettiniz mi? İzlemiş olduk Misa'nın müzikal yolculuğunda. Dikkat ettiniz mi? Her birinde farklı farklı enstrümanlar var ve sonuçta bir tanesine yöneliyorlar ve onda en iyi oluyorlar. Çok iyi, çok ilginç. Ve vokallik yaptığında Misa'nın dediğim gibi bu videoda öğrendim. Gitarı duymuştum zaten ama bunu bu videoda öğrendim vokal olduğunu. Güzel bir videoydu. Dediğim gibi birçok bilgi öğrenmemi sağladı. Dediğim gibi Ohrange'ye de teşekkür ediyorum tekrar böyle bir şey yaptığı için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.